Özgür irade gerçekten var mı? Yoksa beynimiz bizim yerimize kararları çoktan veriyor mu? Bu soru yüzyıllardır filozofların kafasını kurcalıyor. Peki ya bilim insanları bu soruya bir deneyle yaklaşırsa? 1970'lerde nörofizyolog Benjamin Libet, zihin ile beynin zamanlaması üzerine sıra dışı deneyler yapmaya başladı. Özellikle 1980'lerde gerçekleştirdiği deneyler, insanın kendi kararlarını kendi mi alır sorusuna bilimsel bir ışık tuttu. Bu videoda Libet'in ünlü deneylerine ve bu deneylerin özgür irade kavramını nasıl sarstığına yakından bakacağız. Hazırsanız kendi zihninizin kontrolüne dair bildiklerinizi sorgulatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Libet, beynimizin bir hareketten önce mi hazırlık yaptığını yoksa her şeyin anlık bir bilinçli kararla mı başladığını test etmek istedi. Bunu anlamak için son derece akıllıca tasarlanmış bir düzenek kurdu. Deneklerin kafalarına EEG elektrotları yerleştirildi. Bu sayede beyin aktivitelerindeki küçük elektrik sinyalleri kaydedildi. Ek olarak el bileği hareketini algılamak için kol kaslarına da ölçüm cihazları EMG bağlandı. Deneklerden önlerinde hiçbir belirleyici olmaksızın canları ne zaman isterlerse o anda bileklerini oynatmaları istendi. Yani tamamen kendi isteğinizle rastgele bir anda parmağınızı kıpırdattığınızı düşünün. Deneklerin önüne bir osiloskop ekranında hızla dönen bir saat kadranı kondu. Bu kadran üzerindeki ışıklı bir nokta normal bir saatin akrebine kıyasla çok daha hızlı, yaklaşık her 2-3 saniyede bir tur dönüyordu. Denekler bileklerini oynatmaya karar verdikleri anda o anki bilinçli kararı hissettikleri saniyenin kesirinde gözüktüğü kadran üzerindeki noktayı takip edip noktanın konumunu akıllarında tutular. Yani hareket etmeye şimdi karar verdim dedikleri an saatteki ibre tam neredeyse onu not ettiler. Deney sonunda araştırmacılar 3 kritik zamanı karşılaştırdı. İlki bileğin gerçekten hareket ettiği an, İkincisi deneyin hareket etmeye niyetlendiğini bildirdiği an, üçüncüsü ise beyinden gelen elektriksel sinyalin yani hazırlık potansiyelinin başladığı an. Bu adımlar sayesinde Libet, zihnimizdeki hareket etme niyeti ile beynimizin elektriksel hazırlığı arasındaki ilişkiyi milisaniye düzeyinde ölçebildi. Deney protokolünde adı geçen hazırlık potansiyeli, beynimizin harekete geçmeden hemen önce ürettiği zayıf ama ölçülebilir bir elektrik sinyalidir. Bunu günlük hayattan bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki yerinizden aniden zıplamak istiyorsunuz. Henüz zıplamaya bilinçli olarak karar vermeden milisaniyeler önce bedeniniz farkında olmadan kaslarınızı hazırlamaya başlar. Dizler hafifçe bükülür, ağırlık merkezinizi ayarlarsınız. İşte hazırlık potansiyeli beynin böyle bir ısınma turu yapması gibidir. Beyin bir eyleme geçmeden önce motor bölgelerinde yavaşça voltaj yükseltmeye başlar. Sanki gaza basmadan önce motoru ısıtıyor gibi. Bu sinyal ilk kez 1960'larda Kornhuber ve Decke tarafından keşfedildi ve hareketten yaklaşık yarım saniye önce ortaya çıktığı gösterildi. Libet bu sinyalin bilinçli niyetimizden bile önce oluşup oluşmadığını merak etti. Libet'in deneyleri sonucunda ortaya çıkan tablo gerçekten de çarpıcıydı. Ölçümler deneklerin bilinçli olarak hareket etmeye karar verdim dedikleri andan çok önce beynin harekete hazırlandığını gösterdi. Şöyle ki, denekler bileklerini oynatma kararını bilinçli olarak hissettiklerini yaklaşık 200 milisaniyede hareketten 0.2 saniye önce bildirdiler. Oysa EEG kayıtlarındaki hazırlık potansiyeli hareketten yaklaşık 550 milisaniye yani yarım saniyeden biraz önce başlıyordu. Bir başka deyişle beyin sinyali kişinin bilinçli kararından ortalama 350 milisaniye daha erken ortaya çıkıyordu. Beyin kolu oynatmaya yarım saniye kala komutu hazırlamış fakat kişi bilinçli olarak bu kararı ancak son 1/5'lik zaman diliminde fark etmişti. Bu sonuçlar ilk duyulduğunda birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Beynimiz bizim farkımıza varmadan önce harekete geçiyorsa kararlarımızı bilinçli olarak biz veriyoruz diyebilir miyiz? Libet bazı deneklerde beynin hareketten 1,5 saniye öncesine kadar ufak bir hazırlık sinyali gösterdiğini bile not etmişti. Yani bilinç devreye girmeden çok önce sanki karar çoktan pişmeye başlamış gibi. Bu bulgular laboratuvar ortamında basit bir el hareketiyle gösterilmiş olsa da insan özgür iradesi hakkında büyük sorular doğurdu. Libet'in deney sonuçları bilim dünyasında ve felsefede adeta deprem etkisi yarattı. Çünkü ilk bakışta beyin kararı bilinçten önce veriyor şeklinde yorumlanabilecek bu bulgular, özgür iradenin bir yanılsama olabileceği fikrini güçlendirdi. Birçok araştırmacı ve düşünür eğer kararlarımızın başlangıcı bilinç dışı ise o zaman günlük hayatımızda hissettiğimiz seçme özgürlüğünün aslında beynimizin perde arkasındaki otomatik süreçlerin bir ürünü olabileceğini ileri sürdü. Hatta bazı psikologlar bilinçli iradenin sadece beynin ürettiği bir epifenomen yani yan ürünü olduğunu öne sürdüler. Bu görüşe göre bilinç bir geminin pusulası gibi sadece yönü gösteren ama rotayı aslında belirlemeyen pasif bir gösterge olabilir. Öte yandan bu yorumlar kadar olumsuz olmayan daha temkinli yaklaşımlar da vardı. Filozoflar ve sinir bilimcilerin bir kısmı Libet'in bulgularının özgür iradenin tamamen yok sayılması anlamına gelmediğini savundu.
Sonuçta Libet'in deneyi oldukça basit bir harekete dayanıyordu. Rastgele bir el oynatması. Oysa gerçek hayattaki kararlar çok daha karmaşık ve uzun vadeli olabiliyor. Ayrıca deneklerin hareket anını hatırlamalarına ve dikkatlerini hem saate hem kararlarına vermelerine yönelik metodun hassasiyeti de sorgulandı. Örneğin felsefeci Daniel Dennett gibi eleştirmenler, dikkatiniz saatteyken bilinç anını tam olarak ölçmenin zor olduğunu ve bu tür deneylerin yorumlanırken dikkatli olunması gerektiğini belirttiler. Yine de yöntem tartışmaları bir yana, Libet'in temel bulgusu defalarca doğrulandı. Beyindeki hazırlık sinyali bilinçli niyet duygusundan önce geliyordu. Libet'in çalışması bilimsel araştırmalarda özgür irade konusunu popüler hale getirdi. Sonraki deneyler beyin taramaları ile insanların basit seçimlerinin, örneğin sol el mi sağ el mi hareket edecek gibi bilinçli farkındalıktan birkaç saniye önce tahmin edilebildiğini gösterdi. Bu da biz daha farkına varmadan beynimiz kararını veriyor fikrini daha da ilgi çekici hale getirdi. Kimileri bu bulgularla determinizmin, yani her şeyin önceden belirlenmiş olması elini güçlendirdiğini, kimileri ise hala özgür irade için küçük de olsa bir alan bırakmak gerektiğini düşünüyor. Tartışmalar hararetli. Ancak bir nokta net. Libet özgür iradeyi laboratuvara taşıyarak bilim ile felsefeyi benzersiz bir şekilde buluşturdu. Peki eğer beynimiz bir kararı biz farkında olmadan başlatabiliyorsa, bilinçli zihnin hiç mi söz hakkı yok? Benjamin Libet özgür iradenin tamamen devre dışı kaldığını düşünmedi. Aksine deneylerini yorumlarken veto hakkı denilen bir kavram öne sürdü. Şöyle ki beyin harekete yarım saniye önceden yeşil ışık yakmış olsa da bilincimiz hareketten yaklaşık 150 milisaniye önce devreye giriyor. İşte bu son anlarda bilinç yapma diyerek frene basabilir. Libet'e göre bilinçli irademiz bir fiili başlatmaktan ziyade durdurma yetisine sahip olabilir. Yani beynimiz otomatik pilotta gaza basmış gidiyor olsa bile şoför koltuğundaki bilinç son anda direksiyonu kırabilir. Örneğin aklınıza aniden rahatsız edici bir şey söylemek geldiğinde ağzınızdan çıkmadan hemen önce kendinizi tutup vazgeçebilirsiniz. Belki de o noktada bilinçli veto devreye giriyor. Bilinç dışı sürecin başlattığı eylemi durduruyordur. Libet'in veto modeli sorumluluk duygumuzu da kurtarmaya çalışır. Tamamen otomata bağlanmış robotlar olmadığımız, en azından son karar anında hayır deme özgürlüğümüz olabileceği anlamına gelir. Elbette bu görüşte tartışmalı. Bilincin frene basma yetisi gerçekten özgür bir irade midir? Yoksa beynin daha karmaşık bir oyunu mudur? Bu soru hala nöroloji ve felsefe camiasında tartışılıyor ve araştırılmaya devam ediyor. Libet'in deneyleri insanın kendisine bakışını derinden etkileyen bir pencere açtı. İnsan istediğini yapabilir fakat ne istediğini belirleyemez diye yazmıştı Arthur Schopenhauer yüzyıllar önce. Libet'in bulguları da sanki bu sözü bilimsel düzlemde doğrular nitelikte. İstediğimizi yapacak özgürlüğümüz var gibi görünüyor. Ancak neyi isteyeceğimize dair karar belki de biz farkında olmadan önce beynimizin derinliklerinde şekilleniyor. Bu özgür iradenin tamamen bir illüzyon olduğu anlamına mı geliyor? Belki hayır. Ama artık biliyoruz ki karar verme sürecimiz düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve katmanlı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.